Öncelikle biz şunu merak ediyoruz. Sen neden çizme giyiyorsun? Bu yollar başka şekilde geçilmiyor. Yağmurlu olsa çamurlu oluyor. Kar yağsa buz. Böyle kar yağsa yerler buzlu oluyor. Geçemiyorum hiçbir şekilde. Peki okula giderken neler yaşıyorsun? Ne tür zorluklar oluyor? Hiçbir şekilde okula gidemiyorum resmen. Şu normal hava haricinde okula gidemiyorum. Şey yapıyor, yağmurdan dolayı kaygan oluyor bile. Pot farkı var, yükseklikte olduğu için korkuyoruz. O yolda toprak kayması mı var? Evet, toprak kayması oldu geçen sene. Peki hangi yolu tercih ediyoruz? Aşağıda komşuların kapılarının önünden geçerek geçiyoruz. Bu patika yol daha genişti. Fakat şurada toprak tamamen aşağı yukarıya kaydıktan sonra tamamen daraldı burası. Şuradan aşağı indi toprak. Ağaçla beraber, şu ağaçla yukarıdan aşağı indi. Peki bunu yetkili ve ekiplere bildirdiniz mi? Geldiler, baktılar, gittiler. Yaptıkları başka bir şey yok yani. Burada komşumuz zaten tehlike altındayız. O da duvar örmüşler, orada bir kısım, küçük bir duvar. Şu aradan geçiyoruz. Bakın buradan daha net gözüküyor. Bu alanda bir Beraber aşağıya iniyor. toprak kayması yaşanmış ve sizin ulaşımınız engelleniyor. Aynen öyle. Şu an komşuların kapılarından geçmekteyiz. Evet, arasından bacasından geçiyoruz. Buraya bir duvar örülmüş. Bu duvar toprak kaymasını engellemek için. Ama burası da tehlike altında gözükmekte. Evet. Yani şu kökü dahi çıkarmamışlar. Kar yağdığında direkt okula gidemiyorum zaten. Böyle yerler falan hep buz tutuyor. Gidemiyorum bile. Tek başına bu yollardan gidip gelme şansın var mı? İşte yarıya kadar inerim, geriye kadar inemem. İmkansız. Kışın kar yağdığı zaman bu yol tamamen kapanıyor. Tepeleme kar oluyor. Ağaçlardan düşen karlar zaten çok etkili. Peki Aybüke, sen kışın nasıl ilerliyorsun bu yollarda? İlerleyemiyorum. Birlikte yürüyerek. Kar yağdım, genelde okula gidemiyorum. Kar yağdı, okula gidemiyorsun. Evet. Eğitimden geri kalıyorsun ama. Geçen sene bayağı okula gidemedi. Taşımalı sistemi tatil ederken diğer okula devam etti. Aybüke mecbur kaldı, gidemedi. Çok acı bir şey. Yani Genelde hep annenle mi gidiyorsun okula? Evet. Yani servise kadar. Hı hı. Peki her sabah çizme giyiyor musun? Evet. Bu seni nasıl etkiliyor? Yani ne hissediyorsun sabah uyandığında? Sabah uyandığımda yine içine başlıyor diyorum. Yine çile başlıyor diyorsun. Peki bu durumda son bulması için yetkililere ne söylemek istersin? Şu yolu yapın artık. biz her gün günde 2 defa bu yolları aşıp okula gidiyoruz. Kaderimiz böyle. Bu yolu tercih etsek aynı şekilde patika yol. Bu aşağıya insek aynı şekilde patika yol. Evet Nurcan Hanım, merhabalar. Merhabalar. Biz sizin kızınızla birlikte servis yolundan buraya ulaşımınızı şahit olduk. Neler yaşıyorsunuz? Bizimle de paylaşır mısınız? Ya havalar güzelken bile sorun var. En azından şu patika yoldan çıkarken çok kayıyoruz. Ve bu yolun temizliğini her ay bir adam tutuyorum, para veriyorum ve temizletip de öyle açtırıyorum. Çünkü benim öyle gücüm kuvvetim yok, ot yolacak veya şey yapacak, çimen bitecek şekilde. Artı evde 70 yaşında kalp hastası bir annem var. Geçen sene hastalandı, ambulans geldi, ambulansa taşıyamadık. Allah'tan cuma çıkışıydı, namaza gelenler vardı, onlardan rica ettik, sedyeyle bu yoldan yukarıya çıkardılar annemi. Yani hiçbir şekilde seyahat etme hakkımız yok, sağlık hakkımız yok, çocuğun okula gitme özgürlüğü yok. Her şekilde kısıtlandık buraya geldiğimizden beri. Yaklaşık 1 yıldır daha evden dışarı çıkmadı annem doktorun dışında. Çıkartamıyoruz çünkü mahallenin nüfusu da yaşlı olduğu için. Hani genç insan da yok bize yardımcı olacak çıkartmaya, götürmeye, getirmeye. Bayağı zorluk çekiyoruz. Peki efendim, yetkililere hiç ulaştınız mı? Tabii ki ulaştım, şikayetlerimde de bulundum, söyledim. Bana en son cümle yazdığımda gelen cevap belediyenin fen işlerinden yüksek maliyeti olduğu için. Zaten bunların belgesi de var bende, bunları size ibraz ederim.
Yüksek maliyeti gerekçe gösteriyorlar. Şu gördüğünüz yerde de buradan geçmesi için de burası da bizim topraklar ama 300 tane ortakçı var burada. Benden onlardan muvaffakatname almamı istiyorlar. Bu hem maddi hem manevi anlamda kesinlikle yapabileceğim bir iş değil. Buradan 4 metrekare yol mu geçiyor? Ne yapılacak? Kamulaştırılacak ve yol yapılacak. Buna da gitmiyorlar, bunu da yapmıyorlar. Her şekilde köşeye sıkıştırdılar beni. Yani yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Yani CİMER'e 3. yazışım artık bu. Eğer bundan da ses çıkmazsa artık daha ne yaparım bilmiyorum. Yapılımızı pırtımızı toplayıp tekrar döneceğiz başka şehre. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Peki ben şunu sormak istiyorum. Özellikle ayağınızda sarı çizmeler gördük. Evet. Her gün mü giyiyorsunuz Her bunu? gün giyiyorum ve benim burada artık herkes çizmeli insan diye biliyorlar. Yani çarşıya bile böyle iniyorum. Öyle mi? Biz Yani normal ayakkabı giymeyi unuttum ben. Ya sarısını ya siyahını artık hangisi varsa elinin altında onu giyip öyle iniyorum çarşıya. Peki çizme giymek size ne hissettiriyor her gün her gün? Vallahi çarşıda gördüklerinde siz buradan mısınız diyorlar. Evet buradanım. Bizim kadınlarımız böyle sokağa çıkmaz diyorlar en basitinden. Ve ben şu yollarda geldiğimden beri 4 tane yazlık ayakkabı eskittim. Neden? Müthiş taşlı ve kaygan yollar. Giyemiyorsunuz zaten. Normal ayakkabı giymeyi unuttum ben bir senedir. Sürekli lastik çizmelerle iniyorum ve çıkıyorum. Peki kışın burada bulundunuz mu hiç? Geçen sene evde mahsur kaldık biz 10 gün. Bir okul çağında bir kızınız var. Şu anda en önemli çağında. Evet. Hepimizin de geleceği. Peki kışın neler yaşıyorsunuz okula giderken? Biz geçen sene zaten bir aydan fazla herhalde okula gitmedik. Allah'tan pandemi süresi olduğu için devamsızlık gibi bir söz konusu olmadı. Hani bir o para alma bir şey yapma. Ama bu sene kesinlikle devamsızlık olmayacağını söyledi. Çünkü eski sisteme geri döndüğümüz söylendi. Şimdi en küçük bir yağmurda ben eğer çocuğumu okula götüremeyeceksem benim özel ders hani aldırmak gibi bir lüksüm de yok. Buraya gelecek bir öğretmen de yok işin açığı. Ben bu zorlukları yaşarken başkası nasıl buraya gelebilir? Yani her konuda mağdur edildik. Yani çocuk en azından yaşama hakkı alındı elinden. Bir çarşıya sinemaya gitmek istiyor. Kızım başka zaman gideriz. Oturalım aşağıya. Sağ olsun yağışlı bir memleket burası da. Yağışımız hiç bitmiyor. Ama dediğim gibi çok zorluk çekiyoruz. Özellikle çocuğum konusu ve annem konusunda. Evet, duygusal olarak sizi bu durumla yıpratmış maalesef. Çok yıprandım. Yani şu bir senede çok çöktüm. Yani şu anda belimde korseyle yaşıyorum. Korseyle neden? Onu Belimde fıtık çıktı. Bu çünkü geldiğimiz güzergahtan itibaren evin alışverişini ben her şeyimi sırtımda taşıyarak getiriyorum buraya. Şimdiki malum okulda fazla kitap var. Çanta da size ağırlık yapmakta. Onu gördüm ben. Mecbur yapacak bir şey yok. Çocuğa taşıtıramam. Ben taşıyorum onun çantasında. Ki şu anda bu en hafif çantamız. Peki market alışverişini nasıl yapıyorsunuz? Çarşıda yapıyorum. O geldiğimiz güzergahta eğer çok fazla alışveriş yapmışsam taksiyle geliyorum. Ondan sonrası tekrar taşıma. Kendi imkanlarımla taşıyorum. Yani bu bile oldukça zor çünkü biz apartmana Zaten fıtık çıkarken öyle bile başladı benim. inanılmaz, Maalesef. inanılmaz. Bu durumları da yetkili kişilere ilettiniz. Söyledim her şey var. Annemin sağlık raporları var. Kızımın sağlık raporları var. Kızımın çok alerjisi var. Annemin kalp hastalığı var. Artı omuriliğinde daralma var ve yürüme zorluğu çeken bir kadın. Ve 3 hafta oldu ben doktor kontrolüne götüremedim hala onu. Yağışlar müsaade etmeli. Yağışları bırakın tek başına çıkartamam dedim buradan. Kaldık öyle. Evde sağlık hizmetlerine başvurmamız için bile doktora gidip rapor almamız lazım. Ya bunun için bile doktora gidemiyoruz. Ben daha söyleyecek bir şey var mı? Ya ben belediye şuradan veya buradan yol istiyorum demiyorum. Ben sadece yol istiyorum. Güzergah neresi olursa olsun. Evimin önüne ambulans gelebilsin. Çocuğum rahatlıkla okula gidebilecek bir yol istiyorum. Bu kadar. Ben illa şu olsun bu olsun diye kesinlikle talebim yok benim. Ben yol istiyorum bir vatandaş olarak. Bu kadar benim talebim. Başka hiçbir talebim yok benim belediyeden. Galiba gördüğüm kadarıyla diğer mahalle sakinleri de sorun yaşıyor gibi. Yaşıyor tabii ve buranın yaş kesimi hep yüksek. Yani genç nüfus yok şu anda burada. Çocukların hepsi büyümüşler. Aybüke bu konuda tek kaldı burada. Hani işte 3-4 çocuk olsaydı en azından birlik olurduk. Çocukları bir taksi tutardık, bir şey tutardık. O şekilde gönderirdik. Öyle bir imkan da yok burada. Tek başına bir bütçe oluşturmam gerekiyor. Ki geçen sene çoğu zaman taksiyle mecburen getirip götürttürdük. Milli eğitimle ilgili de sorunlar var burada taşımalı sistemde. Yapacağımız hiçbir şey yok. Yani maddi manevi çöktüm ben artık. Hangi birini düşüneyim hastalıklarında? O 10 gün kar tatilinde perişan olduk biz. En sonunda belediyeyi aradım. Dedim ki bana kürekle adam gönderin, kapının önünü açın. Ne alışverişe gidebildim, ne annem hastalandı doktora götürebildim, ne kızım hastalandı doktora götürebildim. Muhtar Bey'i aradım, Muhtar Bey'e ancak söyledim. Onlar geldiler sağ olsunlar yaptılar.
Bilmiyorum artık yani bir şey olmak zorunda artık. Çünkü benim hakikaten dayanacak gücüm kalmadı. Çok yoruldum. Gerçekten yoruldum. 3 tane kadınız biz burada. Yani ben illa birilerinden yardım mı istemeliyim bir şeyler yapılması için? Niye birilerine muhtaç kalmak zorundayım? Yıllardır dışarıda yaşıyordum ben. Hiç kimseye muhtaç değildim. Her işini kendi görebilen bir kadınım ben. Şimdi birinin gücüne, desteğine ihtiyaç duyuyorum bir şeyler yapabilmek için. Olmuyor bu şekilde, gerçekten olmuyor, yürümüyor yani. Ve ben bir can vermeyeceğim burada. Bu yol yapılacak. Ben buraya ölmeye gelmedim. Ben buraya yaşamaya geldim. İnsanca yaşamak için geldim. Evet. Sunu Hanım, burada neler yaşanıyor? Biz birazcık kızınızın yolculuğuna şahit olduk. Yollar patika, araba yolu yok. Evet, çok fena. Doktora gidemiyorum. Yokuş gördüğünüz gibi. Ondan sonra yağmur yağınca daha felaket oluyor. Araba yolu bayağı var yani aramız. Çok çile çekiyoruz. Peki çile çekiyorsunuz dedi. Herhangi bir sağlık sorununuz var mı? Çok sağlık sorunum var. Kalbimde pil var. Değişme zamanı yaklaştı. Aralık ayında falan galiba. Ondan sonra belimde şey var, omuriliğimde zedelenme var. Yürüyemiyorum. Zaten 2 kişi koluma giriyordu, öyle yürüyorum. Yani çok zorluklar çekiyorum. Hani yaşlılığın verdiği kuvvetsizlik de var. Bayağı rahatsızım yani. Şeker hastasıyım, tansiyon. Bir sürü rahatsızlıklarım var. Peki hiç çarşıya inebiliyor musunuz? Yok ne çarşıya. Kapının önüne zor çıkarıyor beni kızım. Yürüyemiyorum. Yürüme zorluğum var. Zaten yollardan yürüyemem. Geçen geldiler ben işte birkaç ay oluyor. Fenalaşmışım. Doktorlar falan geldi. Kalp doktoru falan. Adamcağız düşüyordu. İri yarı bir doktor. Az daha düşüyordu. Dedi bir daha gelmeyeceğiz ona göre dedi. Bazısı da burada oturacağınızda kirada oturun yani çarşıda oturun. Ne işiniz var burada? Ama vatanımız, toprağımız, rahat etmeye geldik. Ya Rize'yi çok seviyorum. Yani çocukluğum burada geçti, gençliğim. Daha sonra geldik işte Bodrum'dan geldik. Trakya'yı, Ege'yi gezdik. Buraya geldik en sonunda. Memleketimiz diye. Böyle yavrum. Biz de gerçekten yollarda zorlandık. Sizin yani yürüme imkanınız olsa bile oldukça zor. Neler hissediyorsunuz? Çarşıya inememek, hastaneye gidememek, belki komşuya gidememek. Hiçbir yere gittim. Hiç daha çıkmadım. İşte 1-2 kere doktora gittik. Çok zorlandık. O da çok güzel havada gittik ki. Yağmurda gidemiyorum, kayıyoruz. Kızımı gördünüz tek başına. Ondan sonra başka bir yere gidemedim yani. Hiçbir yere gidemedim. Bir kere bankada işim oldu, oraya gittim. İmza vermem gerekiyordu. Başka hiçbir şey yapamıyorum. Hiç akrabalarıma falan gitmedim. Yani akrabalarım da var burada. Hiç kimseye gitmedim. Kimse de gelemiyor hastalığımdan dolayı. Öyle yani müthiş mutsuzum. Geldiğinden beri yaklaşık 20 kilo verdi. Hani rahatsızlığım vardı ama burada fenalaştım. Ortamı görünce. Evet, siz anladığım kadarıyla dışarıda Rize'ye çocukluk toprağınızda huzur bulmaya geldiniz. Evet. Peki karşılığında ne buldunuz? İşte hüsran. Peki hiç yetkililere ulaşmayı denediniz mi? İşte geldi 1-2 kişi geldi. Tam bilmiyorum vasıfları ne, görevlerine bilmiyorum. Muhtarla beraber geldiler. Yok buradan çok pahalı oluyor. İşte çarşıdan ev yapsanız daha iyiydi. Ne işiniz vardı dedim. Toprağımız burası. Çocuklarımı unutmasınlar. Baba vatanlarını. Ondan sonra başka bir yerde yok. İşte bilmem imza toplayın, bilmem ne yapın. Nereden toplayalım? Bütün buradaki varisler hepsi İstanbul'da. Belki 300 kişiler. Kimisi büyükler hep ölmüş. Yani 3. nesil. Onları da hiç tanımıyoruz biz. İstanbul'un muhtelif yerlerindeler. Şaşırdık yani ne yapacağımızı. İnanın da bütün gece dua ediyorum hasta olmayayım diye. Buradan gidemeyeceğim bir yere. Evet, çok üzücü bir durum. Umarım yetkililer sesimizi duyar. İnşallah duyarlar. Tayyip Bey duysa yeter abi ki. Hemşerimiz dedik. Güzel işler yapıyor dedik. Biz mağdur etmez dedik ama ona ulaşamıyoruz ki. Peki onun yerine buradaki yetkililere ulaştığınız zaman da anladığım kadarıyla çözümsüz kalıyor. Evet çözümsüz Sizin kalıyor. çarşıdaki Evet. Kendi toprağınızdan ayrılmanızı ve çarşıda bir başkasının evini tutmanızı Evet. istiyorlar.
Bu durum size ne hissettirmekte? Çok üzüyor beni tabii ki. Kendi toprağım varken. Hem sonra maddi imkanım da yok ki öyle. Hem oraya kira ver, burası ayrı, orası ayrı. Emekli maaşıyla geçiniyorum zaten. Yani çok zor durumdayız. Hani maddi olarak yine her şeyi idare ederiz de şu yol sorunu çok fena. Hiç değilse hasta olunca doktor falan gelmeyiz dedi artık. Çok zorlanıyorlar çünkü gelince. Gördünüz siz yolları. 2 kişi geçemez yani. 3 kişi şeye koydular benim 5 sedye, onunla zorla taşıdılar. Tekerlek zaten gelmez. 7 kişi evet. Camiden o gün cumaydı. Camiden çıkanlar olmasaydı yani doktor ve ambulans şoförü götüremezlerdi. Öyle yani. Çok perişanız. İnşallah görür büyükler. İlgililer daha doğrusu. Ne diyeyim başka bilmiyorum ki. Evet, annenizi dinledik. Siz burada neler yaşıyorsunuz? Daha doğrusu yaşamaya çalışıyorsunuz. Ya gördünüz yolumuzu geçerken çocuğun okulu sorun, götürüp getirmek sorun. Annemin sağlık sorunları var. Mesela 3 hafta geride kaldık şu anda programında. Beliyle ilgili tedaviye başladık. 3 haftadır götüremiyoruz, tekrar ilaç verilecek. Gidemiyoruz bir türlü. Hava şartları da müsaade etmiyor buna. Zaten gücü dermanı yok bu yokuşları çıkmaya. Görüyorsunuz arkamızda 2 kilometre çarşıyla mesafemiz. Şu gördüğünüz binaların olduğu yer çarşı. Merkezde olan bir evin önüne nasıl yol yapılmaz? İster 1 kişi yaşasın, ister 100 kişi yaşasın. Bir candan daha değerli mi yolun maliyeti ya? Ve sürekli karşıma çok maliyetli. Belediye ne için var? Bizim bulunduğumuz yer belediye sınırları içerisinde. Şu anda yaşam hakkımız elimizden alındı. Seyahat etme hakkımız elimizden alındı. Sağlık, eğitim, her türlü hakkımız elimizden alındı. Geçen sene o büyük karlarda 10 gün evde mahsur kaldık. Ve en sonunda belediyeyi aradım. Bize bir karla adam gönderin, kapıda kürekle açsınlar. Onun üzerine birini gönderiyorlar. Kürekle yolumuz açılıyor. Ne alışveriş yapabildik, ne gidebildik, ne gelebildiler bize, yetişebildiler. Hastayım, yatıyorum, tek başımayım. Anneme hizmet edecek kimse yok benden başka. Ne yapabilirim artık daha fazla? Söylediğim her şey kapılar suratımıza kapanıyor yüksek maliyetten dolayı. En sonunda burası başımıza çıktı. Dediler ki muvaffakatname alacaksınız. Maddi manevi bana bu külfet. Bunu yapamayacağım bir belediye olarak bilmeleri lazım. Siz oradan 4 metrekare mi yol geçiyor? Kamulaştıracaksınız ve yapacaksınız. Ben daha ne söyleyeyim ki artık? Ne söyleyeyim? Bu arada burada muvaffakatname dedikleri kaç tane ortak var? Yaklaşık 200 kişiden fazla var. Yani biz hiçbirini bilmiyoruz, tanımıyoruz zaten. Mesela babam ölmüş, bize kalmış. Bizden çocuklarımıza kalmış. Bu şekilde gitmiş kuşaklarca. Ve çoğunu da tanımıyorum. Zaten burayla alakası olmayan insanlar. İstanbul'da yaşıyorlar. Hangi birine ulaşabilirim? Hadi burada yaşayanlara ulaştım 10 kişiye. Bilemediniz 50 kişiye ulaştım. Diğer kalanına benim ulaşmam mümkün değil. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda beni çökertir bu. Hepsinden teker teker muvaffakatname alacağım. Belediye yapması gereken görevleri dahi bana yüklüyor. Daha ne söyleyeceğim ki ben onlara? Yani sürekli önüme engel çıkartıyorlar. Bilmiyorum ama bu şekilde olmayacak, yani yürümeyecek. Ve ben söylüyorum, bir canın bedeli kaç para? Ben buraya ölmeye gelmedim veya ailemi ölmeye getirmedim ben buraya. Annemin sağlık sorunları ortada. Çocuğumun çoklu alerjisi var. Bize ha deyince ambulansın kapının önüne gelmesi lazım. En kötü ihtimal bir aracın gelmesi lazım ki annemi rahatlıkla bindireyim ve istediği yere götürebileyim. Kadın 1 senedir evde mahkum kaldı. Yaklaşık 20 kiloya yakın verdi. Doktor stres kökenli olduğunu söylüyorlar. Depresyonda olduğunu söylüyorlar. Nasıl yapacağız peki? Yani çözümsüz kaldık artık. Her konuda çözümsüz kaldık. Ve biz buraya yaşamaya geldik ya. Bodrum'dan buraya geldik. İnsanca yaşayalım dedik. Kendi toprağımız dedik. Köklerimiz dedik. Bahçemiz var dedik. Fakat hiçbir şey görmüyor şu anda gözüm. Hiçbir şey görmüyor. Sadece sağlık, eğitim. Çocuğum da bunlardan mahrum etmeye hakları yok. Annemin sağlıktan mahrum etmeye hakları yok. Ben ne kadar sağlıklı kalacağım? Geçen düştüm. Belimi sakatladım. Şimdi korse kullanmak zorundayım. Neden korse kullanıyorsunuz? Patika yoldan düştüm yağmurda. Ayağıma bir dal takıldı ve tepe taklak indim aşağı elimdeki pazar alışverişleriyle beraber. O anda zedeledim. Fıtık başlangıcı dedi zaten doktor, incitmişim diye. Yapacak bir şey yok. Korseyle şu anda yaşıyorum. Anladım.
Peki alışverişinizi nasıl yapıyorsunuz? İşte sizin de gördüğünüz güzergahta o evlerin orada taksiyle geliyorum, mecburen taşıyamıyorum minibüste, çünkü arada çok mesafe oluyor. 2 katı yol gelmem gerekiyor. O yüzden taksiyle iniyorum oradan, alışverişi 2-3 postada taşıyorum aşağıya kadar, buraya kadar. Yani yapacak hiçbir şeyim yok. Genç nüfus da yok. Kendi çocuklardan yardım isteyeyim. Gelin çocuklara birer poşet taşıyın bana diyeyim. Buradaki en genç insan 55 yaşında. Yani gencimiz yok burada. O gün de dediğim gibi hastalandı annem. Allah'tan şansımıza cuma namazıydı. Çıkan insanlar geldi sağ olsunlar. Onlar yardım ettiler. Yoksa mümkün değil, çıkartamazlardı. Evet, gördüğüm kadarıyla çarşının dibinde miyiz, manzarasında mıyız? Nasıl? Yaklaşık çarşıyla aramızda 2 kilometre var ve biz çarşıya mahrumuz. Hasretlik çekiyoruz. Çocuğumu geldiğimden beri ne bir sinemaya götürebildim, ne bir tiyatroya götürebildim, ne bir annemi dışarı çıkartıp bir çay kahve içirebildim. Tamamen sosyal yaşantımız bitti burada. Tamamen eve kapalı kaldık. Annemin akrabaları burada mesela, kuzenleri. Onların da yaş kesimi yüksek olduğu için bu patika yoldan inemiyorlar. Onlarla dahi görüşemedik daha. Yani yapacak, elimiz kolumuz bağlandı, oturuyoruz, kaderimizi yaşıyoruz burada. Peki ben gördüğüm kadarıyla sağlık sorunları var ama onun yanında sizin kızınızın da psikolojisi bayağı büyük kalmış. Çocuk dışarı çıktığı zaman en büyük hediyeyi almışsın gibi hissediyor ve yalvarıyor bana, anne ne olur tiyatro gelmiş biz de gidelim. Tam niyetleniyoruz, bir bakıyoruz bir yağmur başlıyor. Zaten araba sorunu var burada, minibüsler belli saatte çalışıyor. Tam başlıyor, şey yapıyor, yağmur, hadi kızım başka zaman gideriz. Bir seneyi bu şekilde atlattık. Hatta yaz tatilinde mecburen teyzesi ve dayılarına göndermek zorunda kaldım. Çünkü çocuk çok sıkıldı burada. Hiçbir şey yapamıyoruz, gidemiyoruz, gelemiyoruz. O yüzden bir aylık tatilinde dayıla ve teyzesine gitti. Yeni geldi, o da okullar açılacak diye. Söylüyor zaten, niye getirdin ki beni buraya, orada keşke kalıp okusaydım. Benim bir tane evladım var. Onu da oraya göndersen sonra ne kalacak geriye? Ne kalacak? İnsan ne için yaşar bu hayatta? Sevdikleri için, ailesi için, evladı için bir kere her şeyden önce. Ve bu çocuk 9 yaşında daha. Önünde koskoca bir yol var. Nasıl engel olurum? Spor aktivitelerine yazılması lazım. Yol sorunumuz olduğu için yazdıramıyorum. Sosyal aktiviteler var, yazdırılması lazım. Yazdıramıyorum. Her şey engel benim için. Her şey engel. Yani buraya geldik, sosyal yaşantımız tamamen bitti. Ne insanlarla rahat görüşebiliyoruz, sosyalleşebiliyoruz. Ne bir yere gidebiliyorum ailemi alıp. Daha önceden mesela haftada bir yemeğe giderdik ailemle. Şimdi artık hiçbirini yapamıyoruz. Bir sinemaya, bir tiyatroya giderdik. Hiçbirini yapamıyoruz artık. Günümüz koşulları da artık malum belli. Dışarıdan alışveriş yapayım diyorum internet üzerinden. Onlar da belli bir kota koymuşlar. Her hafta benim o kotayı ödemem mümkün değil alışveriş yapmak için. Peki o alışveriş yaptığınız zaman internetten kapıya kadar getiriyorlar mı? Nasıl oluyor? Getiriyorlar ama şimdi belli bir market 500'e çıkarmış kotayı. Ben her hafta 500 lira hiç bilmediğim markalara fiyatlarına ödeme yapıyorum. Bu şartlarda bir emekli maaşla da her hafta 500 lira belirli ihtiyaçlar için verilecek para da yok yani. Yani biz çarşıda günlük markete gidebiliyoruz. En kötü 2 günde bir. Evet. Siz nasıl yaşayabiliyorsunuz yani? İşte biz toplu alışveriş yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Toplu alışveriş yaptığımda da bu sefer 5-6 posta aşağı inip çıkmam gerekiyor. O yüzden yaptığım iş yok. Bir ara işte geçen sene kardan dolayı marketten söylemeye başladım. Fakat bütçemi aşmaya başladı o da. Çünkü mesela atıyorum evde bir tuz mu şeker mi eksik? Mecbur markete getirtireceksiniz diye 500 lirayı doldurmak zorunda kalıyorsunuz. Ya o da ayrı bir bütçe. Dediğim gibi şimdi görürsünüz, fiyat karşılaştırması yaparsınız, alışverişinizi yaparsınız. Ben mecbur olduğum için listede ne varsa onları almak zorunda kalıyorum. Yani benim diyorum ya, her türlü hakkım elimden alındı. Ve ben kötü bir şey söylemiyorum. Ben yol istiyorum bir vatandaş olarak. Belediye sınırları içerisinde kalan bir mahallede yaşıyorum ben. Aynı zamanda şunu belirtelim, belki izleyenler bilmeyebilir. Burası bize merkeze bağlı. Evet. Arkamızda da Arkamız gözüken yer çarşı. Çarşıyla aramız 2 kilometre. Şu kırmızı bina kızımın okulu. Bu kadar yakın bana. Fakat yolum yok. Yani hiçbir şekilde yok. Yürüyüş mesafede giden insanlarımız var burada. Zorda kaldıklarında. Yani gidilebilecek bir mesafe çarşıya yürüyerek. Ama dediğim gibi yolum yok hiçbir şekilde. Evet, şunu da belirtelim. Şu an biz de merkezdeyiz. Burası Merkez Mahallesi. Sınırlar içerisinde aşağıdığımız çarşı. Evet. Daha önce pek çok kez belediyeye başvurdunuz, bir sonuç alamadınız. Evet. Peki genel olarak toparlarsak
Ne bekliyorsunuz? Yetkililerden ne istiyorsunuz? Ya ben güzergah belirlemiyorum. Yok sağdan gelsin yok sola. Hiç umurumda değil. Onlar Bizim öyle. kapımızın önüne araba gelebilecek şekilde bir yol istiyorum ben. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ben yol talep ediyorum. Seyahat hakkımı geri almak istiyorum ben. Sağlık hakkımı geri almak istiyorum. Çocuğumun eğitim hakkını geri almak istiyorum. Her konuda kısıtlandık biz burada. Her konuda kısıtlandık. Maddi manevi çökmek üzereyim artık. Çocuğu servise diyor dediğim gibi o yolda indiriyorum gördünüz. Yağmurda çamurda geliyoruz biz oradan buraya. Bazen çocuk geçen gün geldiğinde sırılsıklamda hastalandı. Doktora götüremiyorum. Size de kimse gelemiyor. Zaten aynen İstese öyle. de kimse gelemez. Mesela amcamla adam 70 yaşında. Ben karda çıkamadım ki adam bana gelebilsin. Yollarımız tamamen kapalı. Çünkü neden patika yollar? Hani normal bir yol olsa kepçe gelir açar karı götürür ve biter olay. Hiç kimseyle ulaşımımız kalmıyor. Tamamen mahrumiyet yaşıyoruz burada. Dediğim gibi geçen sene kaldık 10 gün. En sonunda baktım olmayacak. Belediyeyi aradım. Kürekli bir adam gönderin bana dedim yolumu açsınlar bari. Açtılar mı peki? Açtılar çok şükür. Çok şükür açtılar. En azından çocuğu okula götürebilecek bir şekilde açıldı. Çocuk okula gidemedi bir şey. Belli bir zaman tatilde ama geri kalanında biz gidemediğimizden dolayı tatil oldu. Kişinin bu sene pandemi artık şartları kalktığı için ortadan devamlı sorumluluğu var. Mecbur gitmek zorunda her şekilde. Gitmek zorunda. Gitmese bile rapor almam gerekiyor hastalık raporu. Onun için bile çarşıya inmem lazım. Evet, 2022 yılındayız. Size Evet. merkezdeyiz. Ve şu an yol ve ulaşım sorunu yaşıyoruz. Yani babam bu evde büyüdü. Amcalarım, halalarım. Siz doğrusunuz. Ne şartlarda yaşadılarsa ne acı ki yıl 2022 benim kızım bu şartlarda büyüyor. Dedesinin kaderini yaşatıyorlar. Peki Suna Hanım, sizin zamanınızda nasıldı? Aynı hiç değişik. 60 sene önceden mi? Evet. 67'de buraya geldim aynı şekilde. Hatta yolu yani patika yoldu ama daha düzgündü. Şimdi tabii kimse oturmayınca buralarda perişan olmuş yollar. Toprak Çünkü, kayması. evet toprak kayması olmuş. Peki o zamanlardan bugüne kadar daha önce hiç yol talebiniz oldu mu? O zaman biz burada değildik, dışarıdaydık. Yani Trakya'da falan Babam yaşadık. vefat ettikten sonra annem ille buraya gelmek istedi. Mezarlığı da burada babamız. İlle dedi ki kızım buraya gidelim dedi. Babana yakın olalım dedi. Onun üzerine zaten yerleşme kararı aldık. Ben dedi yaşlıyım artık dedi şey yapmak istemiyorum dedi. Peki anne dedim ve geldik buraya. Ve bunları gördüm. Aynen öyle. Hiç Yani ben değişen hiç böyle bir yok. şey yaşayacağımı tahmin etmiyordum işin açığı. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Biz buraya ailem ve kızımla beraber, annemle beraber huzur içinde yaşamaya geldik. Ve ben bir can kaybetmeyeceğim bu yol için. Kaybetmeyeceğim. Gerekirse belediye binasının önüne gidip eylem dahi yapmayı düşünüyorum artık bu kadar. Biz kötü bir şey istemiyoruz ki yol istiyorum ya. Belediyenin yapması Sonra gereken çok kısa bir şey. mesafe, o kadar uzun Yani kilometrelerce 400-500 değil. metrelik bir mesafeyi bana yapamıyorsa belediye o zaman ne için var? Ne için var? Vatandaşa hizmet etmek için varlar. Biz vatandaş değil miyiz? Dışarıdan geldik diye mi bunu yaşıyoruz yoksa? Ben bilmiyorum anlamadım. Şu güzelliğe bakar mısınız diyorum ya, insanlarıyla, havasıyla, suyuyla hiçbir sorunumuz yok bizim. Tam yaşanacak yer cennet. Zevkleri seviyorsunuz. Gerçekten çok seviyorum. Zaten bilerek geldim buraya. Ama ben bu yol sorunu olacağını hiç tahmin etmedim. Hiç tahmin etmedim hem de. Ve çözümün olmayacağını. Yani çözümsüzüz evet. Ve ben bir senedir bununla uğraşıyorum. En son CİMER'e gönderdim 3 defa yazı. Bana gelen fen işlerinden cevap yüksek maliyet. Daha başka bir şey demiyorum. Yüksek maliyet. Bütün evrakları size ibraz edebilirim gelen belgeleri.